sizinle Bitcoin neden düşüyor? Alım fırsatı var mı? Yoksa bekleyelim de ucuzdan mı toplayalım? Hangi seviye gelirse peşinden nasıl bir sürprizle karşılaşabiliriz? İşte hepsi bu bölümde olacak ve tabii ki de Ripple'da, XRP'de çok yeni şekilde ortaya çıkan bazı durumlar var. Onları da analiz edeceğiz. Acaba diyoruz, acaba ortada gizli bir düşman var. Yatırımcılar neler yapmalı ve yatırım tavsiyesi vermeden tabii ki de bunları analiz edeceğiz. Bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Bitcoin Cash'te blok yarılanması çok yeni gerçekleşti. Bundan sonra Bitcoin Cash'te ne olur? Yani düşebilir mi, yükselebilir mi? Tetikte kalmamız gereken seviye neresi ve Bitcoin Cash'te önümüzdeki günlerde belki de haftalarda karşımıza çıkabilecek bizimse şimdiden bilmemiz gereken kritik olaylar ne? Bunların hepsini bu bölümde alacaksınız dostlar ve bu bölümün sonunda da bir de herkes yerini alsın. Ledger çekilişinde nihayet yapıyoruz. Tam 3 tane Ledger'ı siz değerli takipçilerimize göndermenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Bence ne yapın biliyor musunuz? Bu videoyu böyle çayınıza kahvenize alın, şöyle bir arkanıza yaslanın ama pür dikkat sonuna kadar izleyin. Ama isterseniz de açıklama kısmında her konunun saniyeleri var. Tıklayıp o bölüme de şöyle hızlıca geçebilirsiniz. Kanalıma abone olup zile dokunmayı, videolarımı beğenip yorumlarınızı da şöyle bir yazmayı sakın unutmayın dostlar. Çünkü yeni sürprizler de yolda. Hızlı analizler içinse Telegram kanalıma ve grubuma da mutlaka gelin. Tüm linkler açıklama kısmında var. Ve yarın yani cumartesi saat 18'de bir canlı yayına konuk olacağım. Katılacağım daha doğrusu. Onun da linki açıklamada en üstte var. Mutlaka bekliyorum ve ne diyoruz? Çok destek, tam destek. Bam bam başlıyoruz. Dostlar ilk maddede Bitcoin'e başlayıp akabinde şu gizli düşman meselesiyle olaya bir girmek istiyorum. Sonra da Bitcoin Cash'e geçeceğiz ve Bitcoin'le size güzel bir haber vererek olaya gireceğim. Aslında küçük ama Bitcoin'in böyle dünya sahnesine ne kadar emin adımlarla yürüdüğünün de bir göstergesi olabilir. Forbes dergisini biliyorsunuz milyarderler listesi yapıyorlar. İşte 2020'nin en zenginleri, en milyarderleri arasında kripto para girişimcilerinden, yatırımcılarından isimler var. Bitcoin madencilik cihazlarının üreticisi Bitmain'i birlikte kuran Nick Rizden ve Jihan bu listede var. Ettiğimiz size 2 kişi. Ripple'ın eski CEO'su ve geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanıp tedavi altına alınan akabinde de virüsü yendiği açıklanan Chris Larsen 3. kişi ve tabii ki bir de Coinbase'in CEO'su Brian Armstrong da bu listede 4. kişi dostlar. Elbette bunlar sahnenin önündeki isimler. Bir de sahnenin arkasındaki isimler var. Tabii ki de işte balinalar var, alsat yapanlar var, hardcore traderlar var. Onlar başka bir şey ama ben tek cümleyle şunu izninizle söylemek istiyorum. Bunu lütfen unutmayın. Kripto paralar sayesinde milyarder olan bu isimler bize şunu anlatıyor. Bakın bize şunu gösteriyorlar. Para kazanmanın, zengin olmanın tek yolu sadece al-sat değil abi. Böyle bir şey yok. Ben bunu kabul etmiyorum. Benim dünyam kabul etmiyor. Al-sat yapmak değil bunun sadece yolu. Zaten bu isimler bize bunu çok net, çok keskin şekilde gösteriyor diyerek konuyu ben gündeme getirmek istiyorum. Bakın 2 gün önceki canlı yayında kısaca bir bahsettim ama üzerine yeni açıklamalar var. Bunu konuşacağız ama öncesinde Amerikan Merkez Bankası Fed'in dün açıkladığı bu yeni 2.3 trilyon dolarlık yardım paketi var ya, bu dolarda biliyorsunuz 10 kuruşluk bir düşüşe neden oldu ama özellikle Amerika'da doların daha da bollaşacağı bir döneme giriyor olabiliriz. Bunu unutmayın, cebe koyun, akla yazın. Az sonra kripto para çerçevesinde bu söylediğim zaten şekilleniyor olacak. Tim Draper'ı biliyorsunuz değil mi? Yani Tim Draper Bitcoin yatırımcısı, ünlü Bitcoin yatırımcısı. Bugüne kadarki çalışmalarını, vizyonunu falan ben beğenirim. Genel olarak beğenirim. Kimi zaman uçuk tahminler yapsa da genel olarak işte takip ettiğim bir isim. Kendisi koronavirüs sonrası şekillenecek yeni dünya düzeninde Bitcoin tam olarak fırsat olabilir diye bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde hatta. Korona ile birlikte Amerika şimdi para basıp her soruda böyle enjekte ederek koronayı ben yenerim, ekonomik olarak bana zarar veremez diyor ya aslında. Bir yandan tabii ki de önlem alıyor. İşte bollaşan para ne olacak? Kriz bitince Bitcoin'e ve başta Ethereum'da öne çıkan akıllı sözleşme gibi yeni dünya düzenindeki önemli elementlere aktarılabilir diyor ki ben zaten biliyorsunuz akıllı sözleşmeleri 1-2 sene önce burada ben kanalda bol bol anlattım. Hayatımıza entegre olduğunda o kadar çok şey değiştirecek ki hepimiz böyle harbiden oturacağız, şaşacağız, kalacağız abi. O kadar inanıyorum yani akıllı sözleşmelere. Bu birinci senaryo, tamam mı? Cepte kalsın. İkinci senaryoda da işte Tim Draper bollaşan, sınırsız şekilde basılan dolara haliyle ortalıkta bu dolar çok gezeceği için ne olacak? İlgi azalacak diyor. Bu da yatırımcıları arzı sınırlı olan Bitcoin gibi varlıklara yönlendirebilir diyor. Bunlar zaten
zaten bildiğimiz, konuştuğumuz şeyler. Ama ben bu haneye altında yazmak istiyorum. Çünkü bizler teknolojik kafada olabiliriz, tamam, ama dünya bizden ibaret değil abi. Bütün dünya böyle değil. Biz ne kadar Bitcoin dersek diyelim, tamam mı? Belli bir kesim haliyle tabii ki de çok kabul edilebilir nedenlerden dolayı altına yönelecektir. Bu da zaten çok normal dostlar. İşte Tim Draper'ın bu açıklamalarından sonra 10 milyar dolarlık bir paranın yönetimine danışmanlık yapan Diverge grubun CEO'su Nigel Green de diyor ki, onun üzerine şöyle bir açıklama yaptı. Bitcoin önümüzdeki aylarda tüm dünyada daha çok ilgi çeken, daha böyle cazip hale gelen bir varlık haline gelebilir diyor dostlar. Bu adam, bakın, bu adam 10 milyar doları yönetiyor. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Neden Bitcoin daha cazip olacak diye sorulduğunda da diyor ki sıfır faiz oranı olan bir dünyaya doğru biz gidiyoruz diyor. Sıfır faizde geleneksel para birimleri işte dolardır, eurodur, ne bileyim böyle para birimlerini tutma isteği insanlarda, yatırımcılarda azalabilir diyor. Çünkü paradan para kazanamayacak insanlar artık diyor. Bu da yatırımcıları daha yeni alternatiflere yönlendirebilir. Yani koronavirüs sonrası ekonomik politikalarda ister istemez değişiklik olacak diyor. Hatta ben şöyle bir ekleme de yapmak istiyorum dostlar, izninizle. Amerikan Merkez Bankası Fed faizleri sıfırlama noktasına geldi ya geçenlerde, hatırlarsanız. Bunun bir tık sonrası ne biliyor musunuz? Bunun bir tık sonrası, bir sonraki aşaması negatif faiz. Yani sen bankada para mı tutuyorsun? Gel koçum buraya, sen gel buraya. O zaman bize faizini vereceksin. Yok öyle eskisi gibi bankada para tuttum, bundan para kazandım, öyle bir dünya bitti. Onlar eskide kaldı kafalarına. Önümüzdeki süreçte geçebiliriz dostlar. Şimdi hızımızı almışken başta dediğimiz mevzuya girmek istiyorum. Bitcoin ne olur? Ya Eren, buradan düşer mi çıkar mı? Alalım mı satalım mı? Hangi seviye gelirse kritik olur ve peşinden bizi nasıl bir sürpriz bekler? Bakın 3-4 gün önce Telegram'da koyduğum analizde ve belki de hiç abartmıyorum en az son 20 videodur üzerine basa basa söylediğim şu 7500-7750 dolar direnci var ya, artık dilimde tüy bitti yani, siz de belki ezberlediniz bunu. Bitcoin bu seviyenin altındaysa 7500-7750 müthiş güçlü bir direnç olarak çalışabileceğinden, bu seviyenin üstündeyse de aynı şekilde müthiş güçlü bir destek olabileceğinden bunu zaten bol bol analiz ettik. Eğer siz Kripto Sözlük videolarını yayınlanır yayınlanmaz izliyorsanız zaten bu konulara karşı dirençlisinizdir, gardınızı almışsınızdır. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil ama, ve dikkat ederseniz 7500 dolar bölgesi geçtiğimiz günlerde öyle eften püften bir nedenle kırılmadı. 12 Mart'taki bu meşhur tüm piyasaların çöküşüyle kırıldı. Hatırlayın. O günü lütfen hatırlayın. Hatta birçok medyada kara perşembe olarak geçti. Dünse ne oldu? İşte 7200 dolar bölgesi önemliydi. Umarım bu kez farklı olur dedik ama olmadı. Ne oldu? Önce 7100'e düştü. Sonra hemen toparladı. Hatta tekrar girdi falan ama sonrasında tutunamadı ve yükselen kama bir kez daha çalışmış oldu ki zaten çok benzer bir yükselen kama düşüşünü de biz 27 Mart'ta yaşadık. Bunları zaten aslında aynı senaryolar. Az sonra söyleyeceğim. Ama o günle bugün arasında çok ciddi bir fark var. O da ne biliyor musunuz? 27 Mart'ta düştüğünde sizlerle daha önceden paylaştığım 6200 dolar seviyesi var ya, oradan desteğini aldı. Oradan gücünü aldı, toparladı akabinde ama şu an teknik analizde tabii ki de bu söylediklerim kimseye yatırım tavsiyesi olmasın ama en azından şu planda görünen çok hızlı bir toparlanma olmayabilir. Eğer kısıtlı bir süre içerisinde bir tepki alımı gelmezse, şu an çünkü boşlukta sağlanıyoruz dostlar. Ne olabilir? Buralardan bir tepki alımı gelirse aynen dün 7100 bölgesine olduğu gibi hızlıca bir alım olur. İşte ne bileyim, kimi balinalar bunu bir fırsat olarak görür. Ne olur? Akabinde tekrar girebilir. Öte yandan parabolik SAR da şu an sat gösteriyor. 4 saatlik de bunu da söylemiş olayım. Tabii tek başına bir indikatör geldi sana sat sinyali verdi diye kimseye satmamalı. Yani bunlar topluca değerlendirmek gereken şeyler dostlar. Ve RSI'ye baktığımızda da biraz daha böyle bir aşağıdan sanki tepki alımı alabilir gibi duruyor Bitcoin. Şu an çünkü 36'da, RSI 36'da 30 veya 23 bölgesinden bir ihtimal tepki gelebilir. 12 Mart kara perşembesindeyse de durum gerçekten çok farklıydı. Orada RSI 11'lere kadar düşmüştü ama orada zaten çok sert bir hava vardı. Şu an öyle bir hava yok. Şu an o kadar sert bir durum yok. Bu arada dostlar elbette yanılabiliriz ama bazen çok samimi şekilde söylüyorum size, Bitcoin'de üçgen mi takoz mu çok belli olmuyor. Bunu da zaten videolarda söylüyorum. Şu an çok net değil. Ben göremiyorum diyorum size. Bunun için de bir süre geçmesi gerekiyor. Nitekim de böyle bir durum olunca videolarda bunu dediğim gibi açıkça dile getiriyorum. Ama genel olarak baktığımız zaman benim planım en azından şu ana kadar uzun vadeli ve uzun vade içerisinde günlük, anlık, saatlik güncellemeler yaptığım planım saat
gibi tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Fakat şunu da hissediyorum biliyor musun? Gerçekten ben şunu samimi şekilde paylaşmak istiyorum. Bitcoin'de sanki dostlar toplam 10 tane senaryo var, tamam mı? 10 tane hareket, 10 tane senaryo, adına ne derseniz deyin, böyle eviriyor, çeviriyor, kendisini tekrar ediyor. O 10 tane şeyin içerisine dönüp duruyoruz gibi dostlar. Ama muhtemelen ileride yine bir kama, takoz, üçgen bir şeyler yaşayacağız ve ne olacak? Tabii ki de akabinde sert kırılımlar, sert düşüşler, sert yükselişler karşımıza çıkacak. Dediğim gibi anlık güncellemeler ve anlık sohbetler için mutlaka bu videonun altındaki Telegram linklerinden 3 ayrı kanala da gelin. Fakat genel olarak soru soracaksanız da bunun yeri her zaman konuyla ilgili olsun olmasın çekinmeyin. Gerçekten ben son yayınladığım videoda Bitcoin'den bahsediyorumdur. Siz gelin abi oraya, Holochain'de sorabilirsiniz, linki de sorabilirsiniz, istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz dostlar. Ama soruları lütfen YouTube'da yayınlanmış son video altına sorun. Durum şu an bu şekilde. Bitcoin'de bir boşluktayız bence. Şimdi isterseniz ne yapalım? İkinci maddede Ripple'a geçelim, XRP'ye geçelim ve şu gizli düşman meselesini şöyle bir analiz edelim dostlar. Sonrasında da yine tabii ki de hiçbir yere ayrılmayın. Bitcoin Cash'te yolumuza devam edeceğiz. Halving dediğimiz blok yarılanması sonrasında olası fiyat hareketlerini konuşacağız. Olabildiğince konuşacağız bunları. Düşen, yükselimi, kritik seviyeleri konuşacağız. Özel riskleri konuşacağız Bitcoin Cash'te. Lütfen sevdiklerinize de bu videoları tavsiye etmeyi, onlarla da bunları paylaşmayı unutmayın. Ve şimdi XRP'ye geçelim. XRP'nin bağlı olduğu Ripple'da şöyle bir olay var. Yani en azından ben çok samimi söylüyorum. Benim bugüne kadar pek denk gelmedim. Fakat son zamanlarda yavaş yavaş ortaya çıkan bir olay var. Daha çok göze batar oldu diyebilirim size. Şimdi bu Ripple'ı kim kurdu abi? 2012'de Chris Larson'la birlikte, az önce adını söyledik ya, dünyanın en zenginleri arasına giren isimden bahsediyorum. Chris Larson'la birlikte Jet McCaleb kurdu. Hatırlarsanız sonra Ripple şirketinden ayrıldı McCaleb ve bildiğimiz Stellar'ı kurdu. Yani gitti Ripple'dan ayrıldı, Stellar'ı kurdu. Hatta 2017'de hatırlıyorum abi, o büyük boğa sezonu var ya, onun öncesinde, onun etkisiyle birlikte Stellar yükselimi çok kısa sürede CoinMarketCap'te en üst sıralara taşımıştı. Ripple'a dönecek olursak ne diyoruz abi biz? Bakın Ripple'da biz ne diyoruz? Aylardır Ripple videolarında ne diyoruz? Ripple şirketinin ve CEO'sunun elinde bilmem kaç tane XRP var. Bunları satıyorlar ve sattıklarını da açık açık söylüyorlar. İşte bu nedenle XRP bir türlü yükselemiyor. Minik boğa sezonu gelse de istenen seviyeye, istenen yükselişe bir türlü kavuşamıyor diyoruz ya. Dostlar bu noktada ben şunu da söylemek istiyorum. Hani acaba mı diyorum, fikir yürütüyorum dostlar. Jet McCaleb kendisini Ripple'a, XRP'ye, eski şirketine rakip olarak gördüğü için elindeki XRP'leri satarak bir de fiyatını çarptırmadan Stellar'ın kurucusunu baskılıyor. Çünkü kendisini Ripple'dan, geçmişten gelen hakları var, XRP'leri var. Bunları mı kullanıyor acaba? Çünkü gelecekte ne olabilir? Piyasa kızıştığı zaman Ripple ve Stellar'ı daha yakın rakip olarak görebiliriz dostlar. Ben böyle düşünüyorum. Acaba şimdiden bir önlem mi almaya çalışıyor? Elbette elimizde bununla ilgili net bir veri yok. Sadece Stellar'ın kurucusu Jet McCaleb'in bir yerlerden başka yerlere gönderdiği tam 12 milyon dolarlık XRP'ler var. Bunların kanıtları var. İşte görüyorsunuz zaten transferleri. Bunlar en azından neyi kanıtlar biliyor musunuz? Jet McCaleb'in elinde XRP'yi dumplatma tehlikesi var. Yani en azından bunu kanıtlar. Bu ihtimalle cebe atmak lazım. Bir de zaten konu için yerli ve yabancı medyayı araştırırken şu habere de ben denk geldim. Bakın deniyor ki Jet McCaleb 1 milyar XRP sattı. Daha da elinde 4.7 milyar tane XRP var. Bu tabii ki demin dediğim cüzdan hareketlerinden önceki mevzu. Ama işte bunlar hep neyi gösteriyor biliyor musunuz? Merkezi coinlerin sıkıntılarını gösteriyor. Ha derseniz Stellar çok mu merkeziyetsiz? Elbette değil abi. Yani öyle olsaydı zaten birkaç ay önceki o meşhur büyük coin yakma işleminde elindekileri eritmezdi ve fiyatının yükselmesine de neden olmazdı. Daha doğrusu elinde eritecek, böyle fiyatı yükseltebilecek veya düşürebilecek, fiyata etki edebilecek coin olmazdı. Çünkü adı üstünde merkeziyetsiz ya, merkezi yok. Ama sen burada hayvan gibi coin yakıyorsan ne oluyor? Orada demek ki kümelenmiş merkezi bir şeyler var dostlar. Dolayısıyla hiçbir şey yememek lazım, net olmak lazım. Ve kimse de çıkıp şu ortamda ben merkeziyetsizim falan demesin abi. Neyin ne olduğu belli. XRP'nin teknik analiziyle ilgili de çok hızlıca bir şeyler söylemek gerekirse, tabii ki de yatırım tavsiyesi değil, yatırım tavsiyesi vermeden XRP'de de bir düşüş var. Yine burada da bir kama var ama bu formasyonun bir iyi tarafı var. O da şu: düşüşü yedik, lakin bu kamayı Bitcoin'le ve Bitcoin Cash'te olduğu gibi kırmadık. Tabii ki de çok ramak kaldı. Tepki alımı gelmezse 17 sent bölgesinde ilk etapta düşüş gelebilir. Hattın içerisinde kalıp yükseliş olsa bile bakın 21 sentte biz bir dirençle karşılaşabiliriz. Formasyon dışında da ben zaten genel olarak şu an XRP'nin durumunu Bitcoin'e çok benzetiyorum diyerek şimdi isterseniz 3. maddede Bitcoin Cash'e geçelim.
Bitcoin Cash'te de başta söylediğim gibi bir süredir sıkıntılı durumlar var. Zaten işte bunları videolarda paylaşıyorum. Bitcoin Cash madencilerinden vergi alınması teklifiyle başlayan bu sıkıntılı süreçte madenciler Bitcoin Cash'ten mümkün olduğunca uzak durmaya başladılar. Halving'in gerçekleştiği gün, bakın bizim canlı yayın yaptığımız gün, Rookie ile canlı yayın yaptığımız gün, o gün tam 2 saat boyunca yeni blok bulunamadı. Yani 2 saat boyunca servis dışı kaldı abi. Sonrasında tabii ki de tekrar başladı. Yeni bloklar bulunmaya başladı ama bu da demek oluyor ki madenciler şu an biraz temkinliler. Çok fazla böyle gönüllü değiller gibi geliyor bana. Bitcoin üretiminin hele şu an daha karlı olduğunu düşünürsek, bakın Bitcoin Cash'in fiyatı da acilen yükselmezse zaten yarı yarıya düşen madencilik gelirleriyle baş başa kalan madenciler iyice artık Bitcoin üretimine geçebilirler. Bu da çalışmayan bir Bitcoin Cash sistemi anlamına gelebilir. Bu olursa hash rate düşer, yani üretim gücü düşer. Sistemde madenci kalmazsa da ağın %51'ini ele geçirip saldırma maliyeti çok ucuzlar dostlar. Sonuç olarak Bitcoin Cash'te fiyat düşer, yükselir ama bence sistemin can damarı olan madenciler tarafındaki bu belirsizlik, vergi gelecek mi, gelmeyecek mi, işte Bitcoin üretimi daha mı karlı, işte Bitcoin Cash'te mi kalalım falan, bu tarz soru işaretleri madenciler tarafından net olarak giderilmezse dostlar, bence Bitcoin Cash yatırımcıları ekstra temkinli olmalılar. Şimdi halving dediğimiz blok yarılanmasını yaşadık. Bunun sonrasında şayet acilen böyle bir güzel bir yükseliş gelirse, o zaman işte madenciler gelirlerini haliyle dengeleyebileceği için Bitcoin Cash hayatına sorunsuz şekilde devam edebilir. Öte yandan Bitcoin Cash'in geleceğini konuşmak gerekirse şu an en güçlü hikayesini, o son kurşununu bence halving ile birlikte tüketti. Bundan sonra gündemi meşgul edecek bir olay yok zaten Bitcoin Cash'in. İşte Bitcoin Cash zaten böyle ağdaki teknik güncellemelerle, yazılımsal yeniliklerle, geliştirmelerle gündeme gelen, bu şekilde fiyatlanan, yükselen bir coin değil. Anca ne yaparlar? Sağda solda etkinlik yaparlar. Bitcoin Cash ATM'si koyup böyle fotoğraflarını falan çektirirler dostlar ama bunlar tabii ki çok başka şeyler ve ama tüm bunlara rağmen ben Bitcoin Cash'ten para kazanılmaz demiyorum. Manipülasyonu bol olan şu piyasada elbette Bitcoin Cash'le de para kazanabilirsiniz. Sadece genel piyasadan desteklenecek bir olayı yok demeye çalışıyorum. Teknik analizine bakacak olursak da yatırım tavsiyesi olmasın ama bence görünüm şu an şöyle. Biliyorsunuz abi, Bitcoin Cash Bitcoin'le tabii ki de her zaman olmasa da genelde paralel gider. Yani Bitcoin 1 artarsa Bitcoin Cash 3 artabilir ama tam tersi Bitcoin 1 düşerse Bitcoin Cash de 3 düşebilir ve şu an baktığımız tabloda Bitcoin'le yine bir paralellik var gibi. Buradaki kama biliyorsunuz düşüşte kırıldı. Acilen Bitcoin Cash'in toparlaması lazım ama toparlamazsa düşüşte derinleşebilir. Olur veya olmaz ama Bitcoin Cash acilen toparlamazsa ben teknik olarak en uç noktayı söyleyeyim size. 183 dolara kadar düşme ihtimali var ama tekrar söylüyorum, bu en uç noktası olabilir. Tabii ki de yatırım tavsiyesi değil ama bunu zaten genel olarak piyasada belirler. Yani piyasaya, markete gelen para, çıkan para bunu da belirleyebilir. Ve şimdi isterseniz bugünün bonus bilgisine geçelim. Cam silip ayna gibi oldu diyen ve ayna silip de cam gibi oldu diyen biz sanırım tek milletmişiz. Böyle bir şey okudum, sizlerle bunu da paylaştım. Gerçekten cam silip ayna gibi oldu demek, ayna silip cam gibi oldu demek. Şimdi ne yapıyoruz? O çok beklediğiniz ana geçiyoruz ve form doldurarak, kanalıma abone olup zile dokunarak, videoların bol bol beğenip yorumlarını da yazarak bizden tam 3 tane Ledger kazanacak talihlileri belirleme zamanı geldi. Önce 3 tane asil seçeceğim, ardından da 10 tane yedek seçeceğim dostlar. İlk seçeceğim kişi en yeni modeli kazanacak. Sonraki 2 kişi de yine gayet güzel bir cihaz olan Nano S'i kazanacak. Kazananlara forma bıraktıkları mail adresi veya telefon numarası üzerinden ulaşılıp adreslerine Ledger'ları iCrypex tarafından gönderilecek. Bu arada hediyeleriniz geldikten sonra da elinizde o Ledger'larla fotoğrafınızı çekip benimle Twitter'dan, YouTube'dan veya Telegram'daki gruptan ya da özelden paylaşırsanız çok güzel olur. Çünkü en hassas olduğum şey şeffaf olmak. Hadi bakalım geçiyoruz, bam bam. Evet dostlar, şu an geçiyoruz ve şöyle bir bakıyorum. Tabii ki soyadlarını gizledim gizlilik açısından ama müthiş bir ilgi var. Tam var ya, tam şu an söyleyeceğim size. Tam şu an var ya 563 kişi katılmış. Çok teşekkür ediyorum. Çok gerçekten çok teşekkürler. Şimdi 3 tane seçeceğiz. Bakalım 563 kişi dedik. Ve geçelim random.org'a. Dediğim gibi ilk kişi Nano X'i kazanacak. Sonraki 2 kişi de neyi kazanacak? Nano S'i ve akabinde de tam 10 tane de yedek seçeceğiz. Ve geçiyorum. 563 yazıyorum. Bakın her şeyi şeffaf tutmaya çalışıyorum. Generate'e bastığım an çıkan şanslı numaraya sahip olan kişi bizden Nano X'i kazanacak. Bakalım basıyoruz. Bastım. 159 şu an kim bilmiyoruz, bizden Nano X'i kazandı. Hemen geçiyoruz. Gerçekten çok heyecanlı. 159. Ensar soyadını açalım. Şuradan açabiliriz değil mi?
Evet, Ensar Balakar bizden Nano X'i kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz. Bizden çok güzel bir cihaz kazandı. Gerçekten ben de kullanıyorum. Güzel bir cihaz. Ensar Balakar Nano X'i kazandı ve şimdi diğer Nano S'leri seçmeye vakti geldi. Geçelim, tekrar basıyorum, bastım ve 109 geldi dostlar. 109 bakalım. Kim? Mehmet, soyadını açalım şuradan. Mehmet Soycan bizden Nano S kazandı ve devam edelim. Hemen diğer kişiyi seçelim. Son talihliyi, asil talihlileri seçiyoruz ama şunu da söyleyeyim. Bizde her zaman şu da oluyor. Yani asil talihliye ulaşamıyoruz ve hemen akabine yedeğe geçiyoruz. Dolayısıyla o yüzden yedekleri bol tutuyorum. Evet, 473. kişi bizden Nano S'i, son Nano S'i kazandı. Bakalım kim çıktı? 473 nerede? Tarık. Şuradan bakalım soyadı ne? Ops, resetlemeyelim. Tarık Zurnacıoğlu bizden Nano S'i kazandı. Kendisini tebrik ediyoruz dostlar. Şöyle bir toparlamak gerekirse. Bakalım ilk kazananımız kimdi? Ensar nerede? Ensar Balakar Nano X kazandı. Mehmet Soycan Nano S kazandı ve sonrasında ve geliyoruz. Nerede? 473'tü değil mi? Tarık Zurnacıoğlu da bizden Nano S kazandı. Şimdi 10 tane patır ben yedek seçeceğim. 109'a verdik mi ya? 109, bir dakika. 109 nerede? 109'a verdik mi? Vallahi verdik. Niye 109? Ya 563 kişiden gerçekten şaka gibi ya. 109 çıktı yine. Geçiyorum onu. 353. Evet, 353. Hemen bakalım. Kim oldu 353? Neredesin? İsa bizim ilk yedeğimiz oldu. İsa Deniz. Kendisini kutluyoruz. İkinci yedeğe geçiyoruz. Hemen şöyle jet hızıyla. 194. 2'deyiz. 194. Neredesin? Aslı bizim ikinci yedeğimiz. Aslı Sezgin. Ve geçiyoruz hemen 3. yedeğe. 319. Neredesin? Burada olmalı. 319. Oktay Şen. Oktay Tayşen bizim 3. yedeğimiz. Geçiyorum 4'e. Dördüncümüz 467. Nerede? 467 İbrahim Gül bizim 4. yedeğimiz. 5.'miz ise 5. geliyor. 174 numara bizim 5.'miz oldu. Hemen geldim. Neredesin? Mükremin bizim 5. yedeğimiz. Mükremin Yaşa. Kendisini tebrik ediyoruz. 5. yedekteyiz ve geldik 6'ya. 6 numara 328. Tahsin Tunçer bizim 6. yedeğimiz. 7'ye geldik. 7 numara 490. Evet, neredesin? 490 bulamıyorum bir türlü. 490 Bayram. Evet, Bayram bizim 6. yedeğimiz. Bayram Güney. Ve geçiyoruz 7'ye. 7'ye geldik. 532 Orhan Göker bizim 7. yedek. 8'e geldik. 173 numara. 174 çıktı, bak şimdi 173 çıktı ya, şansa bak. 173 numara bizim 8. yedek oldu. Ömercan Yenigün. Evet, Ömercan Yenigün bizim 8. yedeğimiz oldu. 9'a geldik. 350 numara. Tamamen rastgele geliyor zaten siteden. 350 numara Düzgün Uluç bizim 9. yedek ve geldik sonuncuya. Karıştırmadıysam artık, yani çok yedek seçtik. 11 numara oldu. 11 numara kim acaba? Recep bizim son yedeğimiz oldu. Soyadını da öğrenelim ki. Recep Doğan. Evet dostlar, bu şekilde destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Zile dokunup ve yorumlarınızı yazmayı ve tabii ki de videoları beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bam bam.